Eskiden İzmir, Levanten ailelerin yoğun olarak yaşadığı önemli bir liman kentiydi. Bu aileler yaşamak için görkemli köşkler inşa ettirdiler. Bugün bu ünlü köşklerin Bornova'da bulunanlarını gezmeye çalışacağız. Evet, Bornova'daki Mateis Köşkü, tarihi boyunca farklı ailelerin mülkiyetinde bulunduğu ve önemli olaylara tanıklık ettiği için birkaç farklı isimle anılmıştır. 1. Hortonswood Köşkü. Köşkün en bilinen isimlerinden biridir. Burada uzun yıllar yaşayan, dönemin İzmir sosyal hayatının en önemli figürlerinden biri olan ve piyano çalmasıyla tanınan Hortonswood'un adıyla anılır. Kendisi aynı zamanda köşkün sahibi olan Mateis ailesinin bir ferdidir. Vay be, ne kadar güzel. Düşünsenize, bir piyanistsiniz ve insanlar sizi, hatta köşkünüzü orada sizin adınızla tanıyor. Hortonswood Köşkü. Piyanist Cenk Köşkü gibi. 2. Wood Köşkü. Köşk, Mateis ailesinden önce veya onlarla bağlantılı olarak Wood ailesiyle de ilişkilendirildiği için sadece Wood Köşkü olarak da isimlendirilmiştir. 3. Arkas Sanat Bornova. 2023 yılında Arkas Holding tarafından restorasyonu tamamlanıp ziyarete açıldıktan sonraki resmi ve güncel adıdır. Günümüzde içinde halı koleksiyonları sergilendiği için kurumsal olarak bu isim kullanılır. 4. Mateis Bahçesi. Köşkün kendi kadar bir dönem İngiliz tarzı düzenlemesiyle meşhur olan geniş bahçesi de bölgede Mateis Garden, yani Mateis Bahçesi olarak ün yapmıştır.
Dün burada Polat Alemdar'ın kaleminin kırılmasını isteyen Necmi...
Bir zamanlar İzmir, Doğu Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biriydi. Ticaretle zenginleşen aileler özellikle Bornova ve Buca gibi sayfiye bölgelerinde bugün hala ayakta duran görkemli köşkler yaptırdılar. Bu yapılar sadece birer konut değil, aynı zamanda İzmir'in kozmopolit geçmişinin, ticaret gücünün ve yaşam kültürünün sessiz tanıkları. Bornova'nın tarih kokan köşklerinden biri olan pek çok kültürün bir araya geldiği ve Levanten yaşamının izlerini taşıyan önemli bir yapıdır. 1800'lü yıllarda Fontan Eskolan tarafından inşa edilen köşk ilk olarak Whitehall ailesine aitken daha sonra Peggy ailesinin kullanımına geçmiştir. Hem yapısal hem de kültürel olarak geçmişe ışık tutan bu köşk hem restore edilmiş haliyle hem de tarihi dokusuyla izlemeye değer bir mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Restore edilen Ferrand Peggy Köşkü geçmişin izlerini taşıyan ve günümüzde de yaşatılmaya devam eden bir yapıdır. Bu köşk hem tarihi hem de kültürel değerleriyle Bornova'da önemli bir yer tutmaktadır. Peggy ailesinin ve çevresindeki diğer köşklerin de katkılarıyla bu bölge tarihin derinliklerinden bugüne ulaşan bir kültürel miras sunmaktadır.
İzmir bağlamında Levanten denince genelde Osmanlı döneminde özellikle liman kentlerinde yaşayan çoğu Avrupa kökenli Katolik ya da Protestan tüccar aileler akla gelir. Bunların arasında İngiliz, Fransız, İtalyan, Hollandalı ve başka Avrupalı kökenler vardı. Zamanla bu aileler Osmanlı ticaret hayatının önemli aktörleri haline geldi. İzmir'de bunun en güçlü merkezlerinden biriydi. Şu an Bornova'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak hizmet veren bu yapı, İzmir'in en bilinen ve hikayesi en renkli Levanten köşklerinden biridir. Halk arasında daha çok Yeşil Köşk ismiyle tanınır. 1880 yılında İzmirli tüccar D.A. Bardis Banyan tarafından yaptırılmıştır. Aile o dönemde ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan köklü bir ailedir. Halk arasında Bardis Banyan ismi zamanla telaffuz zorluğundan dolayı Pandispanya Köşkü olarak söylenmeye başlanmış, en sonundaysa renginden dolayı Yeşil Köşk isminde karar kılınmıştır. Köşk 1865 yılında yapılan İzmir Kasaba Demiryolu'nun Bornova istasyonunun tam karşısında yer alır. Bu yüzden istasyonu karşılayan köşk olarak da bilinir ve simgesi lokomotiftir. Ailenin Fransa'ya göç etmesiyle yapı önce devlete geçmiş, uzun yıllar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından kullanılmış, ardından üniversitenin misafirhanesi ve sosyal tesisi olmuştur. 2020 yılından itibaren Ege Üniversitesi ve Yeşilay arasındaki işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele eden bir rehabilitasyon ve danışmanlık merkezi olarak kullanılmaktadır. 19. yüzyılda Bornova, bugünkü şehir merkezine göre daha sakin, daha yeşil ve daha ferah bir sayfiye alanıydı. Levanten aileler ticari ilişkilerini liman çevresinde yürütürken yaşam alanı olarak Bornova'yı tercih ettiler. Geniş, bahçeli köşkler bu yaşam biçiminin bir parçasıydı. Ege Üniversitesi'nin bugün sınırları içinde çok sayıda Levanten Köşkü'nün bulunması da bunun doğrudan izi. Ege Üniversitesi'nin kendi anlatımına göre kampüs sınırları içinde birden fazla Levanten Köşkü yer alıyor. Bunlar yalnızca zengin aile evleri değil, aynı zamanda İzmir'in dış ticaret ağına bağlanan bir yaşam tarzının mimari karşılığı. Bahçeleri, yüksek tavanları, verandaları, şömineleri ve dış cephe süslemeleriyle batı etkili bir yaşam zevkini yansıtıyorlar. Cumhuriyet döneminde bazıları okul, kamu yapısı, rektörlük, kültür mekanı, kütüphane ya da idari bina olarak yeniden kullanılmış. Bir zamanların aile konutları bugün kamusal hafızanın parçaları. Sıradaki durağımız Bornova'nın girişinde bir antik çağ tapınağı gibi yükselen Belholm Köşkü. 1880 yılında İngiliz tüccar Wolf kardeşler tarafından inşa ettirilen bu yapı, zaman içinde Zenaplu ve Belholm ailelerinin mülkiyetine geçerek bugünkü adını almıştır. Köşkün yakın tarihi de en az geçmişi kadar etkileyicidir. Yapı, Belholm ailesinin soyundan gelen ve UNESCO'da görev yapan Helen Armand tarafından titizlikle restore ettirilerek zamana karşı korunmuştur. 1997 yılında ise dönemin belediye başkanı Profesör Doktor Aysel Bayraktar'ın girişimiyle gerçekleştirilen restorasyonla birlikte halkın kullanımına sunulmuştur. Girişindeki muhteşem kolonları ve gösterişli dış cephesiyle Bornova'nın mimari karakterini belirleyen bina, bugün Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplı olarak kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Buradaki küçük ama çarpıcı bir detaysa binanın alınlığında gizli.
Köşkün en üst kısmına dikkatli bakarsanız inşa edildiği dönemden kalma W harfini görebilirsiniz. Bu harf binanın ilk sahipleri olan Wolf kardeşlerin soyadını temsil eder. Ve bir asırdan fazla süredir orada asılı durarak binanın kimliğini fısıldamaya devam eder. Bu köşkler sadece bina olarak değil, bahçe kurgusuyla da bir yaşam tarzını temsil ediyor. 1922 sonrasında nüfus hareketleri, ekonomik dönüşüm ve mülkiyet değişimleriyle bu köşklerin çoğu eski aile hayatını kaybetti. Ama yapılar Bornova'nın belleğinde yaşamaya devam etti. Kadınlarını senden almaya geldim. Hepsini alacağım. Artık bu çöplüğün horozu benim. Kapa çeneni.
Arkas Deniz Tarih Merkezi, tarihsel süreçte kıyı ve liman kenti olarak öne çıkan İzmir'in kimliğinde denizin ve kentin Doğu Akdeniz ticaretindeki yerini somut bir mekanda yansıtıldığı müzedir. Vay be, cümleye bak ne kadar uzundu. Özgün işlevi konut olan yapı Mayıs 2012'de müze olarak açıldı. Yapı Bornova'daki Erzene Mahallesi'nde 28 numarada konumlanmaktadır. Arkas Holding'e bağlı olan özel müze haftanın 3 günü ziyarete açıktır. Yapı İzmir'in Levanten mimarisi örneklerindendir. Geçmişte kentin banliyösü niteliğindeki Bornova'da yer alan büyük bir bahçe içindeki Levanten Köşk 1854-1856 yılları arasında inşa edildi. Mülkiyeti sırasıyla Douglas Patterson, Edwin Kernholt, De Zandonati, James Goat ve Victor Whitehall'a geçmiştir. Whitehall evi 1949 yılında satın aldı. Eşi ve çocukları 1980'li yıllara dek burada oturdu. 1973 yılında gerçekleşen yol genişletme çalışmaları kapsamında yapının özgün kapısı yıkıldı. Bayan Whitehall evi Deniz Taner'e, o da sonraları Lucien Arkas'a sattı. Avizeyi görünce akla Laz Ziya'nın evi geliyor. Çakır için hayırlı olsun. Arkas ailesinin bir dönem yaşadığı bu ev daha sonra restore edilerek müze olarak düzenlenmiş olup bu hizmeti sürdürmektedir. Denizcilik tarihine ışık tutmayı ve bu sektördeki gelişimi yansıtmayı hedefleyen merkezde gemi maketleri, tablolar ve gemi antikaları içeren zengin bir koleksiyon yer almaktadır. Yapının giriş katı olan birinci katında büyük bir holle ikisi sergi amaçlı kullanılan 3 oda vardır. Sergi mekanları Antik Gemiler Salonu ve Türk Gemileri Salonu'dur. Türk Gemileri Salonu olarak nitelenen mekan diğerinden daha büyük ve şöminelidir. Siyah beyaz karo mermer döşemeli, şöminesi, tavan silmeleri ve tavan göbeğiyle çarpıcı nitelik yansıtan hol mekanını sergilenen ögeler daha etkileyici kılmaktadır. Mekanın ortasında dev miyar pusulalı dümen dolabı, çeperde deniz tanrısı Poseidon heykeli, gemi modelleri, tablolar bulunmaktadır. Bu katta konumlanan antik gemiler salonunda üzerinde fosil bulunan dairesel masa, 4 sandalye ve duvarda sedef çerçeveli bitkisel motiflerle bezeli ayna dikkat çekmektedir. Mekanda M.Ö. 3000 yılına dek uzanan gemi modelleriyle Kristof Kolomb'un kaşif gemileri sergilenmektedir. Tarih kokan bir mekan. De Andria Köşkü. İzmir'in Bornova semtinde zamana meydan okuyan ihtişamıyla ayakta duran De Andria Köşkü, hem mimarisi hem de taşıdığı tarihsel mirasla dikkat çeken yapılar arasında yer alıyor. Bugün modern bir kahve deneyimi sunan kafile ve ev sahipliği yapan bu köşk, geçmişte Levanten kültürünün önemli temsilcilerine yuva olmuş, İzmir'in ticari ve sosyal tarihine tanıklık etmiş bir yapıdır. Bu köşkün temelleri 1830'lu yıllarda atıldı. Dönemin tanınmış Levanten ailelerinden Zipçi ailesi tarafından inşa edilen köşk, yıllar içinde el değiştirerek birçok önemli ismin yaşamına ev sahipliği yaptı. İlk olarak Credit Lyons Bankası'nın müdürü Richard Matheys tarafından satın alınan yapı, 1928 yılında Charles Balladur'un mülkiyetine geçti. Bu isim size tanıdık gelmiş olabilir. Çünkü Charles Balladur'un torunu İzmir doğumlu Edward Balladur, 1993-1995 yılları arasında Fransa Başbakanı olarak görev yaptı. Edward Balladur'un zaman zaman bu köşkte konakladığı biliniyor. Vay be, onu bilmiyordum. Fransa Başbakanı şimdi kimdi, Meloni miydi? Fransa. Yok, o İtalya'ydı galiba. Neyse.
Bornova'daki birçok Levanten Köşkü gibi De Andria Köşkü'nün geçmişi de halı ihracatına dayanıyor. İtalyan kökenli De Andria ailesi İzmir'de halı ticareti yapan ilk Levanten aileler arasında yer alıyordu. O dönemlerde halıların üzerine sıkça işlenen yıldız motifi sadece estetik değil, aynı zamanda anlam yüklüydü. Üretkenliği, doğumu, barış içinde yaşamı ve evrenin sürekli yenilenmesini simgeliyordu. Bu nedenle De Andria Köşkü de bu yıldız figürüyle özdeşleşti. Bu köşkleri gezmek bana ne hissettirdi biliyor musunuz? O yüksek tavanlar, ağır taş duvarlar, ince ince işlenmiş detaylar. Hepsi bana yaşamanın sadece barınmak olmadığını gösterdi. Bu evlerde bir ruh var. Bir estetik kaygı, bir zarafet, bir nefes alma alanı. Belki de bu yüzden burada kendimi daha sakin, daha doğal ve garip bir şekilde daha değerli hissettim. Bugün yaşadığımız o dar, birbirinin aynısı mekanlarda bazen sadece bedenimiz yaşıyor. Ama burada insanın ruhu da nefes alıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Böyle yerlerde yaşamak insanı gerçekten değiştirir mi? Onu daha sakin, daha ılımlı, hayatla daha barışık biri yapar mı? Mesela Behzat Ç. burada yaşasa o agresif tavrı geçer mi? Onu bilmem ama şunu biliyorum. Ben burada yaşasam pamuk gibi olurum. Yakarsın sobanı, alırsın eline kitabını. O odunların çıtırtısı eşliğinde zaman yavaşlar. Sanki 200 yıl öncesinin o daha sade, daha temiz dünyasına dokunursun. Ve en önemlisi gerçekten kendinle baş başa kalabildiğin bir yer burası. Belki de tüm mesele tam olarak budur.
İnsanlar nasıl şey yapacak? Dijital kurullara götürecek.